105. ülkem Bahamalara hoş geldiniz. Allah, rüya gibi bir yerdeyiz şu anda. Bahamaların denizi nasılmış? Tecrübe edelim beraber. Bayıldım. Burası Karayipler'de şu ana kadar gördüğümüz en güzel yer oldu. Bildiğiniz tandır gibi. Yani anlayacağınız Bahamalar böyle bir yer işte. Böyle dev gemilerle isterseniz gecelik 100-150 dolara bile işte Bahamalar gezisi yapabildiğinizi biliyor muydunuz? Çok sıcakkanlı insanlar ya. Herkes selam veriyor. Aslında burası bir parti adası. Ada işte gerçekten şimdi başladı. Sizlere iyi seyirler. Bana da 105. ülkem Bahamalar'da keyifli bir tatil geçireceğim günüm olsun. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. 105. ülkem Bahamalara hoş geldiniz. Şu anda binlerce kilometre ileriden sizlere sesleniyorum. Artık sonunda Karayipler yolculuğumuzun son ülkesi olan Bahamalara geldik. Hatırlarsanız Miami'den çıktığımız yolculukta sırasıyla Dominik, Porto Rico, St. Virgin adaları yapmıştık ve en son 60 saatlik yolculuk sonrasında buraya geldik. Bahamalar 700'den fazla adadan, 2000'den fazla kayalıktan oluşan, 300 bin nüfusu olan aslında bir adalar topluluğu. Ama İngilizlerle Amerikalılar demişler ki ya biz bunları paylaşamıyoruz, bari ülke olsunlar. Son 50 yılda dünyanın en iyi cruise destinasyonlarından bir tanesini yapmışlar. Texas'tan ve Miami'den, Florida'dan kalkan gemilerle de burayı bir cruise cenneti haline getirmişler. İşte bugün sizlere bu dünyaca ünlü Bahamaların adalarından bir tanesini bu gemiyle olan yolculuğumuzla beraber anlatmaya başlayacağım. Ve sonuna kadar belki de pek muhtemel YouTube Türkiye'de bulabileceğiniz en güzel vloglardan bir tanesini izleyeceksiniz. Sizlere iyi seyirler. Bana da 105. ülkem Bahamalar'da keyifli bir tatil geçireceğim günüm olsun. Bahamalar! Allah 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 Allah. Burası nasıl Bahamalar? Şimdi gemiden indik. Adada bizi bunlarla taşıyarak gezdiriyorlar. Buranın adı Bimini Adası diye geçiyor demiştim ya size. İşte adanın içerisini isterseniz şu buggy'lerle gezebiliyormuşuz. Ama insan şunu demeden edemiyor, nasıl Bahamalar. Millet koşturuyorlar bak. 80 dolar istiyor şunun saatine. Bahamalarda bir dünya ada var. Bizim şirketimiz bu adaya gelmeyi tercih etti. Buraya geldiğinizde yerleşik hayatın izlerini de görebiliyorsunuz. Bu insanlar mesela çalışanlar, turizmle uğraşan insanlar ve bu buggy'leri kiralıyorlar. Ada büyük. Bu geldiğimiz ince uzun bir ada olarak görünse de yürüyerek biraz zaman alabiliyor. Birazcık turizm hareketlensin diye bu uzun buggy'leri kullanmıyorlar da kısalarla size aslında burada biraz para döndürmek için pazarlık yapacak şekilde satmaya çalışıyorlar. 80 dolarmış saati. Belki biz de kiralarız, böyle adayı dolaşırız. Adada neler yok? Kasinosundan, yerleşik yaşamından, otelinden, restoranından, havuzundan, barından her şey varmış. Akşama kadar hepsini beraber tecrübe edeceğiz. Sezer yine YouTube kanalını bahane ederek indirim almaya çalışıyor. Bakalım başarabilmiş mi? Dostlar, birazdan gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama şimdi bu kadar ülke değişti diyorum. Bahamalarından, Meksika'sından, Jamaika'sından inşallah hepsini izleyeceksiniz ama her gittiğim ülkede internet işini nasıl hallediyorum? Yani sanıyor musunuz ki Deniz uçaktan iniyor, orada sim kartla, pasaportta uğraşıyor? Tabii ki hayır. Eminim çoğunuzun varlığından dahi haberi olmadığı şahane bir global kolaylık sayesinde internet işlerimi hallediyorum. Bu uygulamanın adı eSIM.io. İşte eSIM.io ile 160'tan fazla ülkeye gittiğinizde tek bir eSIM sayesinde internete kolayca erişebiliyorsunuz. Yani bundan sonra Fransa'ya gittiniz, Almanya'ya gittiniz, Jamaika'ya gittiniz, tek bir eSIM'le internete kolayca ulaşabilirsiniz. eSIM.io o kadar iyi çalışıyor ki bu ülkelerin hepsine gittiğiniz anda iner inmez internete bağlanabiliyorsunuz. Şimdi açıklamaya eSIM.io'nun bağlantısını bırakacağım. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? eSIM.io uygulamasını indiriyorsunuz. eSIM'i tek bir seferde telefonunuzda aktive ediyorsunuz. Bunun için telefonunuzun eSIM teknolojisine uygun olması gerekiyor. Akabinde indiğiniz ülkeye aktive ettikten sonra anında internete bağlanmış bir şekilde yolculuk yapmaya başlayabiliyorsunuz. Peki ülkeye indik, nasıl faturalandırılıyor? Bunların hepsini yine uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. İster gittiğiniz ülkeden paket alabiliyorsunuz, isterseniz de kullandığınız kadar ödüyorsunuz ve hepsini uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz.
Böylece her gittiğiniz ülkede pasaporttu, evraktı, dil sorunuydu uğraşmadan anında internete erişebilecek şekilde bu teknolojiyi kullanabilirsiniz. Çoğu zaman da yurt dışında internet ve e-sim işlerini yaparken turist paketi alacağınız için daha pahalı mal olabiliyor. İşte bunların hepsini eSIM Aya sayesinde rahatça kendiniz yönetip konforlu bir şekilde internete bağlanabilirsiniz. Ki bence eSIM Aya'nın en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Bunların hepsini uygulama üzerinden yapıp yüklemesini de, yönetimini de, paketi açmasını, kapamasını da yapabilme rahatlığınızın olması. Ben bu dünya turumda gittiğim bütün ülkelerde eSIM Aya'yı kullandım ve çok rahat bir şekilde internete bağlandım. Gönül rahatlığıyla sizlere de öneriyorum. Detayları da açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Hatta Hayal 2 kodunu kullanarak hemen indirimli bir şekilde eSIM Aya'yı kullanmaya başlayabilirsiniz. Yurt dışına çıkacaklar için bu teknolojiyi paylaşmak istedim. Detaylara zaten açıklamadan bakabilirsiniz. eSIM Aya'ya da dünya turumda sponsor olduğu için teşekkür ederim. Hadi gelin Bahamalarda kaldığımız yerden gezimize devam edelim. Çok güzel hava. Bak yağmur yok, bulut yok. Ulan güneyde ne yağmura yakalandık, buluta yakalandık. İstediğimiz görüntüleri alamadık ya. Ne diye? 20 dolar indirim almak için düştüğümüz hale bak. Bahamalardayız. Bahamas, yes. Now just imagine, from all you guys, I just want one person to come back to Bimini and have a wonderful time. Out of all the millions of followers you have, just send me one. And I'm sure that one person will come back and let all the millions know, tell you where to go today. Enerjiye bak ya. Biz bu adamla başa çıkamayız abi. Biz bu adamı yenemeyiz. Bize harcar burada bu. Çok ayıp ediyor ya. Çok çakallar. Düştüğümüz hale bak. Bana diyor ki sen çok zenginsin dedi. Nereden aldın dedim. Gözlüğünün markasından dedi. Gözlüğü 100 dolarlık gözlük. Nereden aldın dedi. A101'den aldım dedim. Ana bu sesli araba ya. Abi bu nasıl Bahamalar? Şuraya bak. Ben çok daha farklı bir yer bekliyordum. Gerçekten bildiğiniz adalarda şehirler kurmuşlar. Şimdi aracımızı kiraladık. Adayı keşfetmeye başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi ada çok büyük. Şehir kısmına geldik. Az önceki indiğimiz merkezden ikiye ayırmışlar. Halkın yaşadığı yer bir de turistik yer diye. Önce halkın yaşadığı yeri görelim istedik. Böyle evlerde yaşıyorlar. Burası da mezarlıkları. Adanın içerisinde git gitmiyormuş. Hiç uzaktan göründüğü gibi değil. Baksanıza böyle evlerde oturuyorlar. Dışarısı komple ahşap, kazıkların üstüne yapılmış gibi. Pek muhtemelen su basmasın diye olanları gördüm ama bunlar da mesela direkt zeminle birebir aynı olanlar. İnsan çok lüks yerler bekliyor ama işte her yerde olduğu gibi burada da yerel yaşam böyle. İlla herkes şatolarda oturmuyor yani. Bahamalarda yaşasanız da. Şehir merkezindeki plajın olduğu yere geldik. Bakar mısınız denizin güzelliğine? Bunlarla olmasa yürüyemezsiniz bu arada bu sıcakta. Bu golf arabaları sayesinde 5-10 dakikada geliyorsunuz ama çok keyifli. Ada güzel desen güzel değil. Temiz desen temiz değil. Ama denizi ve tabiatı aslında şahane. Sadece çok bakımsız. İlk izlenimlerim böyle. Şimdi buradaki plaja takılacağız. İşte şimdi gerçek Bahamalara hoş geldiniz. Oğlum şuraya bakın. Oo! İnanılmaz. Yani kaç gündür gemideyiz? 7 gün falan oldu. Sanırım şu ana kadarki gördüğüm en güzel, sadece deniz değil, manzara anlamında da yeri burada gördüm. Maldivler'deki gibi bir turkuaz. Bembeyaz, bakın kumları görüyorsunuz. Böyle kenardan girerek denize de girip yüzebiliyorsanız, ablalar kertalini düşürmüşler gerçi ama bayıldım. Burası Karayipler'de şu ana kadar gördüğümüz en güzel yer oldu. Vallahi bu çok güzeldi ya. Yani ben bundan daha iyi ne göreceğiz bilmiyorum. Buraya insan gelip baktığında ilk gözünüz anlayamıyor. Sonra gözlüğü bir çıkartıyorsunuz, diyorsunuz rüya gibi.
Burayı çok beğendik. Dolaştık. Ama yüzeceğimiz yer burası değil. O yüzden asıl oraya doğru gideceğiz. Ama hala adayı gezmek daha keyifli. Şimdi adanın içerisinde dolaşalım dedik. Bu Bimini adasının içerisinde gezerken 3 tane ana yer varmış. Az önce gösterdiğim yer gemiyle indiğimiz ana bölge, bir de onun arasındaki böyle bir mekan olan yer var. Herkes buraya park ediyor, bir görüyorsunuz golf arabalarının olduğu. Şimdi içeriye gireceğiz. Baksana ne kadar güzel şeyi hissediyorsun, yazlık bir yere geldiğini, değil mi? Ay, çok sıcakkanlı insanlar ya. Herkes selam veriyor. Yani bu kadar selam vermeye alışık değiliz biz. Durduk yere mesela kadın erkek fark etmeksizin böyle bir sıcakkanlılık var ve kimsenin kimseye bir niyeti olduğu için değil, insani bir yaklaşımdan dolayı bu sıcaklığı gösteriyorlar. Buradaki mekanın ismi neymiş abi? Göremedik ismini. Ama geldiniz burada yemek falan da yiyebiliyormuşsunuz. Herkes buraya arabalarını park ediyordu, dikkatimizi çekti. Yine muhteşem bir deniz bizi karşılayacak. Plaja doğru gidelim. Ya bunu gördüğünde işte insan nasıl mutlu olmalı? Palmiye, kokonat ağaçları varsa orada yaz var demektir. Tropikal bir yerdesiniz demektir. Bir de şansınıza güzel mevsimde gelmişseniz, yağışta olmayan, daha ne ister insan? Böyle bir tesismiş aslında. Havuza falan burada girebiliyormuşsunuz rahat bir şekilde ama deniz varken kim ne yapsın havuzu? Şöyle içeriye doğru girip bir gezip bakacağım ne varmış, nasıl yaşıyorlarmış, oteller falan var mı? Öğreniriz hem. Burası Miami'ye yakın bir yerde olduğu için insanlar böyle tekneleriyle gelip tatil de yapıyorlar. Hal böyle olunca da burada direkt teknelerine bakın şuradaki iskeleye park ediyorlarmış. Şimdi ben şu anda Instagram bir hayalin peşinde hesabımda da bir sürü hikaye ve Reels paylaştım. Buradan bakarsanız Instagram'dan takip edin. Çünkü orada çok daha hızlı bir şekilde gezdiğim ülkeleri rehberler halinde ve anlık olarak paylaşabiliyorum. Böylece bir yere gitmek istiyorsanız, seyahat önerilerimi görmek istiyorsanız Instagram'a da gelin dostlar. YouTube'da biraz zaman alıyor yayınlaması ama Instagram'da anlık olarak paylaşmak çok daha basit. Aynı zamanda beni dünyanın neresinden izliyorsanız yine Instagram'da etiketleyip paylaşabilirsiniz. Televizyonlarınızın, ekranlarınızın başında izlerken paylaştığınızda böyle bir halin peşinde olarak Instagram'da görüyorum. Bildirim olarak bana düşüyor ve çok mutlu oluyorum. Bazen insanlar çocuklarını uyuturken beraber izliyorlar. Bazen aileler kahvaltı yaparken izliyorlar. Ve bu benim en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi. Hadi bakalım, bekliyorum. Instagram'da paylaşın. Buradan ayrılıyoruz. Asıl en ünlü olan tarafa doğru aracımızla, bagimizle yol almaya başlayacağız. Burada çok bir şey yoktu. Çok beğenmedim. İnanın az önce gösterdiğim plaj çok daha doğal, keyifli ve renk olarak güzeldi. Şimdi yolda giderken çok ilginç bir şey gördüm. Şöyle bir mekan, kafe gibi. Do you sell these ones? No, you can go right to the back. Ha, and Right to the back, you can write your name on it. oh really? How much is it? Talk to the guy right to the back. Okay, I will go ask them. Thank you. Dur bak, olayı anlatacağım şimdi size. Anısı olsun diye yapıyorlarmış. Masaj var. Burada bir deniz kabuğu noktası yapmışlar. Şu görmüş olduklarınızın hepsi deniz kabukları. Buradaki okyanustan çıkartıyorlar. Bir tanesini alıyorsunuz ve üzerine isminizi yazıyorlar. Hi bro, how much is one? $5 each? Alright. $5 para değil. Ben alabilir miyim? İsmini yazdırıyormuşsun üstüne de. Tamam yazdım. Çantamızda yer yok. Çantamda yer olsa alacağım. Ayrıca gemiye binerken birçok şeyi almanızı izin vermiyorlar. Sahildeki kumu dahi alamazsınız yazmışlar. Böyle X-ray'lerden geçiyorsunuz. Aklınızda bulunsun ama bu muhtemelen hediyelik eşya diye geçiyor. Alıp böyle Bahamalardan bir anıyı ölümsüzleştirebiliyormuşsunuz. Burada da balıklar falan kokuyor. Çok oğlum, bu kadar sıcakta balık dayanmaz ki. Burada bak temizlemiş tek tek. Olur, göstersene bir tanesini. Bayağı temiz değil mi? Tertemiz bak. He? Baksana, Baksana, cam komple gibi. temizlenmiş. Aslında bunun içinden çıkan bir canlı var. Onu da yiyorlar biliyor musun? Evet. Ama biz onu yemeyiz. Yok. Sen sadece bunu hediyelik eşya olarak al. Aynen kardeşim. Anı diye alalım. Sen İstanbul'a döneceksin tabii, al. Kaç paraymış tanesi? $2. $5 abi, nasıl $2? Biz pazarlık yaptık. 2. Öyle mi? Okey. Bak 5 diyor abi.
2'ye verdi zaten muhtemelen. Hayır, bence o da razı zaten. 2'ye de numara yapıyor. Böyle bir anısı olsun diye almış olduk. Çok yavaşlar ilk izlenimlerim. Hepsi Bob Marley, Faruk hayatını yaşıyorlar. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Neredeyse çok büyük bir kısmı. Kafaları çok rahat, çok yavaşlar. Hiç acele etmiyorlar. Çünkü acele edecekleri bir durum yok. Böyle 700 tane adada yayılmış bir şekilde ada hayatı yaşayarak Bahamalar ülkesinin keyfini çıkartıyor buradaki insanlar. Ulaşım aracımız da bu olunca birazcık daha sakin, sessiz ve yavaş hayata biz de adapte olmaya çalışıyoruz. Abi ada işte gerçekten şimdi başladı. Bakın ne kadar güzel evler yapmışlar, tek katlı malikaneler gibi. Gelip böyle hani tesis de olabilir bilmiyorum. Denize sıfır takılabiliyorsunuz. Biz şimdi bizim geminin ona ait bir limanı var. Plajı var, oraya gidiyoruz. Yol üstündeki bu evler de çok güzel, baksanıza. Bambaşka diyarlar ya, her şeye rağmen. Yani şu yolculukta buraları görmek de yine de çok keyifli. Bizim geminin burası Beach Club'ı. Tamamen gemi yolcularına özel ayrılmış bir yer. Burada her şeyi kullanabiliyoruz. Yeme içme de dahil. Girip şimdi keyif yapacağız. Bakalım nasıl bir yermiş. Önce bir su içelim. Bu sistemi çok iyi yapmışlar. Aslında burası bir parti adası ama bizim şansımıza bakalım ne olacak. Abi çok güzel be. İşte bak az önceki otel nereye? Buranın güzelliği nereye? Baksanıza. Ah, özlediğimiz yerler bunlar ya. Deniz, kum, güneş, ada hayatı. Bir de güneş varsa böyle güzel bir şekilde daha ne olsun. Böyle takılıyorlar. Bir şey yaptıkları yok. İnsanlar dans eden şu gençleri izliyorlar. Partili diyemem buna. Bildiğiniz suda çimiyorlar şu an. Yani anlayacağınız Bahamalar böyle bir yer işte. Şöyle biraz sahilde dolaşayım dedim. Bakın burası da mesela bar kısmı. Yine buradan ne isterseniz yiyecek içecek alabiliyorsunuz. Gemideki bütün menü sistemi burada da geçerli oluyor. Ama ben bunu merak ediyorum. Bakalım denizi nasılmış. Şöyle plaja doğru geldik. Artık biraz yüzelim. Gerçekten gündüz sıcağı inanılmaz başınızı döndürüyor. Şu an piştim resmen. Hissettiğim daha bile felaket. Bir de görüntü kalitesini son yıllarda, günlerde fark ettiniz mi? Çok daha iyi. Çünkü DJI'nin Osmo Pocket'ını kullanıyorum. Bu reklam falan değil. Parasını verip aldığım bir şey. Çok daha mikrofonu iyi, görüntü netliği de iyi. Muhtemelen ekranlarınızın başında eğer siz de beğeniyorsanız bunu yazın bakalım yorumlara. Bir de algoritma için beğeniyi de eksik etmezseniz sevinirim. Çünkü ne yazık ki YouTube beğenmediğiniz zaman veya like atmadığınız ya da yorum yazmadığınız zaman bu videoları sizin önünüze düşürmüyor. Böyle bir saçma durumu var. Bildirim gelse bile görmeyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bildirimleri açarsanız zaten her hafta çarşamba, pazar günü dünya turumu izlersiniz. Daha nerelere gideceğiz? 106, 107, 108 hepsi gelecek sırasıyla. Biraz şu denizin keyfini çıkarayım. Plajı tamamen kum. Bakın bembeyaz. Böyle hani o resiflerden arta kalan parçacıklarla oluşan o Maldivler'deki Zanzibar, Seyşeller, Mauritius'ta gösterdiğim kumun aynısı burada da var. Denizi de bu renkte arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Vallahi rüya gibi bir yerdeyiz şu anda. İşte Bahamaların rengi, Bahamaların ülke olarak neredeyse görebileceğiniz tüm benzer detayı bu. Ve aynı zamanda böyle plajlar. Başıma güneş geçti. Şu an hiç denize girecek durumda değil. Gerçekten çok sıcak. Hani abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden şu barlardan birine geldim. Portakal suyu söyledim. Onu içiyorum. Şöyle bir Bahamalara giriş 101 olsun. Madem buraya kadar geldik,
Bahamaların denizi nasılmış tecrübe edelim beraber. Çok güzel yer yapmışlar ama yani zaten şurada bütün ada bitiyor. Adanın sonuna doğru şöyle bir işletme kurmuşlar. Tesisler ve yerel yaşam da var tabii ama bu kısmı bence adanın en güzel yerlerinden bir tanesiydi. Arabayla, buggy ile gezerken de göstermiştim. Aa, bayağı büyük dalgalar derken abim bayağı serin. Beklediğimden daha serin. Gerçekten buz. Biraz tereddüt ettirecek kadar serin hatta ya. Renk harika ama ben burayı bu kadar dalgalı beklemiyordum. Etrafta resifler olduğu için hani şey gibi düşünüyorum, keser en azından. Bir de şu jet skiler çok insanlara yakın yerlerden, hiçbir güvenlik olmayan alandan geçiyor. Fark ettiniz mi? Şöyle insanlar yüzerken bir yandan diplerinden geçiyor ama yapacak bir şey yok. Üşüyerek de olsa gireceğiz. Bak durdu şu anda. Normalde böyle zaten. Buz. Çok tuzlu ama girince alışıyorsun. Ortam bu. Bahamalara hoş bulduk. Gelmişken havuza da girelim. Şöyle bir atlayalım. Var ya bu sene 2025'te ilk defa havuza giriyorum. Şimdi yüzdüm, kendime geldim. Valla insan bir serinleyince ferahlıyor. Bahamalarda yeme içme fiyatları ve konaklamalar oldukça pahalı. O yüzden insanlara böyle gemi turlarıyla geldikleri zaman en azından bütçesel olarak kısabiliyorlar. Şimdi bizim bu katılmış olduğumuz gemi yolculuğunda yemekler de dahildi. Normalde geminin içerisinde envai çeşit mutfaklar var. Meksika'sından, Avrupa'sından, Asya'sından her şeyi bulabiliyorsunuz. Ama şimdi bir beach club'da olduğumuz için bunun alternatiflerini biraz azaltmışlar. Şuraya da menüyü koymuşlar. Az önce biraz tattım, yedim. Şurada hemen direkt hazır bir şekilde de veriyorlar ama hiç beğenmedim. O yüzden doğrusunu söylemek gerekirse yemek konusunda birazcık aç kaldım. Bir tanesini çok beğendim. Ondan yine bir tane daha yemek istiyorum. Çünkü hani insan hamburger bekliyor, pizza, makarna bekliyor. Hiçbiri yoktu. Şurada sınırsız ne isterseniz soft drink yani böyle koladır, fantadır alıp içebiliyorsunuz. Şunlar yine alkol kısmı ise paralı oluyor. Zaten menüyü de şuraya koymuşlar. Hello! Ve fiyatları da bakın 11 ila 13 dolar arasında değişiyor. O yüzden bir parça bir şeyi beğenmiştim. Birazcık da enerji almak için onu yiyeceğim. Onu yemek istiyorum. İşte bu saydıklarımdan başka zaten yemek olarak başka bir şey ne yazık yok. Bu konuda beğenmedim. Yalan söylemeyeyim. Yani çok daha iyi olabilirdi. Zayıf kalmışlar. Böyle geldi mesela. Çok küçük porsiyonlar. Is it like Caribbean food? Yes. That most of them, right? Yes. Okay, thank you very much. You're welcome. Şimdi kıza da sordum, dedim bunların dedim çoğu buraların yemeği galiba değil mi dedim. Evet dedi, Karayipler yemeği dedi. Bak ama önce size şunu bir göstermek istiyorum. Bu arkadaşlar ceviche, ben size Peru'da da anlatmıştım bunu. Peru videolarımda izlememişseniz kesinlikle izleyin. Şöyle bir aslında ısıl işlem görmemiş balık. Yani bunu bir pişirme şekli olarak düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir sıcaklık görmüyor. Bir asidin içerisinde pişiriyorlar ve buna da ceviche diyorlar. Ceviche de deniyor. Hiç balık demezsiniz. Şu da bildiğiniz tandır gibi. İşte en çok ben bunu beğenmiştim az önce de. Gerçekten eti çok güzel. Bir asada yiyorum şu anda. Şu şekilde bak tiftiklemiş adam. Denebilecek lezzette. Normalde bunu ışıklı bir yere çekmek isterdim daha çok ama çok sıcak olduğu için yüzüm yanıyor. Sonra son bir tane kaldı. Bu da bildiğiniz tavuk. Çok beğenmiştim bunu ama sıkıntı şu. Bu tavukların hepsini ballı yapıyorlar. Bildiğiniz tatlı gibi. Çinlilerin yemekleri hep öyle olur. Tatlı, tuzlu, ekşi. Hepsini karıştırır bak. Tatlı bir şeyin yanına bir de limon koymuş mesela. Ne alaka değil mi? Tavuk çok güzel ama tatlıyla mahvetmişler. Bir de gittim kendime Fanta yaptım, biliyorsunuz ben alkolü bıraktım. Yani bu konuda kendime gurur duyuyorum. Bıraktım derken
Bırakmaya çalışıyorum. Çok azalttım yani. Yaklaşık bir aydır 1 gram dahi içmedim. Bu benim için çok büyük başarı. İnşallah siz de hayatınız boyunca hiç alkol içmezsiniz. Ben hatta şuna çok kızıyorum. Bunu da birçok artık doktor da savunmaya başladı. İşte 2 kadeh kalbe iyi geliyor. Bir kadehten bir... Ya bunların hepsi hikaye. Alkol beyni öldürür. Lamıcımı yok yani bunun. O yüzden bunu masumane bir şekilde ben de birçok videomda anlatmışımdır. Şarabın işte etin yanında şarap şöyle gidiyor. Yok Meksika'ya kadar Küba'ya kadar gelmişim, rom içmeden olur mu? Hep bir bahane üretiyorsunuz ve istemsizce alkole bağlanıyorsun ve vücudunuz bunu arıyor. Ben bunu hayatımda en çok içinizdeki birçoğunuza nazaran tüketmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Alkol yararlı bir şey değildir. Beyni de öldürür. Nasıl ki bundan 100 sene önce sigara sağlığa yararlıdır diye reklam yapıp Amerika'da bile bakın internetten görürsünüz. Her yerde insanları sigara içirtiyorlarsa belki de günümüzde alkolün reklamını bu şekilde yapıyorlar da bilmiyorum. Alkol içmediğimden beri zihnim çok daha pırıl pırıl, bedenim çok daha zinde. En azından uyku düzenim çok daha iyi. Hep böyle akşam 2 kadeh içerim en azından işte böyle rahat uyurum hikayeleri falan var ya. Ya ben Muğla Fethiye'de yaşayan bir adamım. Alkolün bağrında. Aynı zamanda dünyanın her yerinde neredeyse gitmiş bir insan olarak bunu söylüyorum. Düşünün. Olabildiğince çocuklarınızın dahi önünde alkolü sıradanlaştırmayın. Ne olur içmek isterler. Yanlarında göz kulak olmak isterseniz eyvallah. İçine de saygım sonsuz bu arada. İstediğiniz kadar için. Ben sadece bunun normalleştirilip sanki çok sağlıklı bir şeymiş gibi savunulmasına karşıyım. O yüzden bu da sağlıklı değil. Fanta içiyor mesela. Bu da rezalet bir şey. Ama en azından alkolle beynimi uyuşturmuyor. Bilincim yerinde yani yalandan eğlenmiyorum. Çok daha iyi de hissediyorum en azından. Bulabiliyorsanız her zaman önerimiz ne ayran, meyve suyuna devam. Bu arada size o kadar anlattım. 2-3 bölüm sonra kesin yine içki içiyor olacağım. Ve onu da yine gideceğim, dayanamayacağım. Latin Amerika'da mesela paylaşacağım. Bilmiyorum ya, yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Ben bu hayatın dengesini çözemedim. O yüzden yorumu siz yapın. Ben bir şey demiyorum. Ben elçiyim. Mesajımı vermiş olayım. Şöyle meyve de varmış bak. Bildiğin suyun içerisine geldi. Meyvenin suyun yandan aktığını görebiliyor musunuz? Ne var bunun içinde? Kavun var, karpuz var, ananas var. Ama günlerdir, 8 gündür Karayipler'deyim. En çok beğendiğim meyve kesinlikle ananas oldu. Şerbet gibi. İşte karpuzları. Daha şu karpuzu bir kere bile beğenmedim. Yine beğenmedim. Keza kavun da aynı. En iyisi ananas. Böyle yemek verdiler burada. Buna da şükür. Sonuçta kaç kilometre karadan uzak bir yerdeyiz ama sonuçta dev bir gemiyle geziyoruz. Daha iyi yemek verebilirlerdi. Afiyet olsun. Şimdi merkezine geldik. Böyle bir yer varmış. Alışveriş merkezi gibi bir yermiş. Fisherman Village. Ya aklına muhtemelen- neresi geliyor kardeşim Fisherman Village deyince? Hadi bakalım gezginsin. Neresi gelecek aklına? San Francisco. Yok başka bir tane daha düşün. Fisherman. Çok ünlü olan. Hani böyle kale gibi bir yer düşün. Avrupa'da bir şehir. Fisherman diye geçer. Ne, İngiltere'de mi ne? Budapeşte kanka. Tepede bir yer var ya, Ya Fisherman. kardeşim Fisherman ha. Cave miydi? Fisherman Village miydi? Öyle bir şey. Buranın Yani içi- biz de gezginiz yani. Arada biz de yapıyoruz böyle şeyler. Bu sporu. Burada pek bir şey yokmuş. Dolanıyoruz böyle burada. Yapacak bir şey yok. Adanın içerisindeki bütün tesisleri neredeyse görmüş olduk. Bakın zaten gemi artık biraz sonra kalkmaya başlayacak. Buradan ayrılacağımız için neredeyse kimse kalmadı ama oldukça sakin yerlerden bir tanesiydi burası da. 700'den fazla bu şekilde Bahamalar adalarının içerisinde aslında resortlerin, kruz gemilerinin yanaşabileceği aslında bir dünya turistik nokta da var. Onlardan bir tanesini görmüş olsak da buraya geldiğinizde belli bir süre sonra hemen hemen hepsi artık aynı tadı veriyormuş. Birçok blogda da bunu okumuştum, birçok videoda da böyle diyorlardı. Bizim tercihimiz bu olmuştu. Yine de çok keyifliydi, denizi çok güzeldi. Hani ben bu adalarda otel olduğunu, konaklama imkanı olduğunu bilmiyordum. Belki bir gün Bahamalara gelip otelde de kalmak isterseniz sizler en azından artık bu videoda öğrenmiş oldunuz. Hadi gemiye doğru dönelim artık. Şimdi dostlar biz bu kadar dünyayı geziyoruz. Sizler de gezin diye beni de gezdirin de zaten bir dünya gittiğimiz ülkelerin kartlarını yayınladık. Mısır, Phuket, Bali, Dubai, Amsterdam, Paris, Roma bunların hepsi yayında.
Bunları tabii ki internetten bulup videolarını izleyip siz de çok rahat bir şekilde erişebilirsiniz. Ama dünyanın hiçbir yerinde Türkçe kaynak olarak hem bölüm olarak yani video anlamında hem de gezi rehberi olarak düzenlenmiş bir yerde bulamazsınız. Biz bir fark ettik ki bunu kendimiz gezerken zorlanıyoruz. Dedik o zaman Sezer'le beraber oturup kendimizi hazırlayalım. Size 20-25 dakikada gidecek olduğunuz herhangi bir ülkeyi ya da şehri ilmik ilmik işleyerek bir programlar hazırladık. Neredeyse başka hiçbir kaynağa ihtiyacınız olmadan bu gidecek olduğunuz destinasyonun kartını satın alıp çok rahat bir şekilde plan yapıp gidebilirsiniz. Uçak, vize, konaklama, yeme içme, restoranlarından barına, kafesine, gece hayatına her şeyi o şehir ya da ülke ile ilgili kartın içerisinde anlattık. Ben bizzat yazan taraftım. Sezer sorup beraber sinerji yaratarak videolar çektiğimiz taraf oldu. Çok güzel içerikler ürettik. Aldıktan sonra gönül rahatlığıyla bu önerdiğimiz bütün kentlere ve ülkelere sizler de gidebilirsiniz. Detayları açıklamaya bırakacağım. Oradan da bakarsınız. Umarım bizim gittiğimiz dünyanın dört bir yanına sizlere de rehber oluruz ve sizler de keşfedersiniz. Hani böyle filmlerde hep şey yaşarsınız ya, limana böyle devasa kruz gemileri gelir, sonra orada bir ayrılık vakti oluşur. Hani Titanic filminde de Leonardo DiCaprio'nun bileti alıp böyle Titanic'e koşturduğu an vardır ya limanda. Sanki onu yaşıyormuşum gibi yani, ama bu sefer biz de o geminin içerisindeyiz. Elveda eden ya da o filmin içerisinde böyle gıpta edip izleyen değil. Harikaydı yani, 8 gün boyunca böyle dünyanın en büyük gemilerinden bir tanesinde bunu yaşamak çok güzel bir tecrübeydi. Buralara kadar gelip Bahamaları da görmüş olduk. Bununla bir parçası olmuş oldu. Bu yolculuğun kendisi benim için çok değerliydi. Bunu 8 bölümdür söylüyorum. Yapar mıyım? Yine yaparım. Aynı gemiyle yapar mıyım? Ondan emin değilim. Belki en son videonun sonuna doğru size bir yorumlamada bulunabilirim. Çünkü daha gemilere ve şirketlere dair çok şey öğrendim. O yüzden böyle bir kıyaslama şansım var. En azından buraya gelecekseniz size rehber olabilir. Buradan sonra video çektirtmiyorlar. Gümrük kısmı çünkü. Hemen şimdi gemiye binmeye başlayacağım. Ve bu adadan da artık ayrılıyoruz. Miami'ye doğru yola çıkacağız. Bu ülkeyi de artık görmüş olduk. Gemimiz birazdan kalkacak. Böyle insanlar artık dönmeye başlamışlar. Burası 7. katı, 16 katlı bir geminin. Böyle oyun oynuyorlar. Yarın artık Miami'ye döneceğiz. Ama ben dönmeden size bazı şeyleri anlatmayı unuttum. Hadi gelin birazcık hem burayı anlatayım size, hem de Bahamalar ve Karayipler turu yaparsanız nelere dikkat etmelisiniz, bu konuları biraz size hızlandırılmış bir şekilde 8 günün özetini yapayım. Abi bakın biz şu an, bakın Türkiye burada, Atlantik'i geçtik, Atlas Okyanusu'nu ve şurada Florida'dan yolculuğumuza Küba'nın doğusundan geçerek Dominik, Porto Rico yaptık. Şuradaki St. Virgin adalarını gezdik. Sonra gemimizle bakın istesek de Venezuela'ya kadar gidebiliyorsunuz. O kadar yaklaşmıştık. 60 saatlik yolculukla buraya kadar döndük. İşte Bahamalar denilen yerde burası oluyor. Buradan da artık Miami'ye sabaha karşı dönmüş olacağız. Bunun hepsi de yaklaşık olarak 8 gün sürdü. Böyle devasa gemilerle yeme içme dahil dilerseniz günlük 100-150 dolara dahi gezebiliyorsunuz. Bizim gittiğimiz firmanın ismi Virgin. Bunlar ne bana sponsor oldu, ne davet etti, ne de herhangi bir işbirliğim var. Tamamen kendi paramla gelip tecrübe ettiğim ve 8 gün için 2000 dolar ödediğim balkonlusu için kişi başı bir gezi programıydı. Bunu 1. bölümden itibaren izlemeden asla buralara dair bir plan yapmayın. Çünkü bakın yine söylüyorum, ben burada Honduras'a da, Guatemala'ya da, Panama'ya da, Nikaragua'ya da, Küba'ya da hemen hemen hepsini gördüm buradaki ülkelerin. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı fikrim var. En baştan sona kadar ki bu Amerika ve Karayipler serim size çok yardımcı olur. 2000 dolar gibi görünüyor 8 gün ama 250 dolara falan geliyor. Böyle devasa bir gemiyle geziyorsunuz. İstediğiniz saatte yemek yiyebiliyorsunuz. İçerideki fine dining restoranlara kadar kullanabiliyorsunuz. 7/24 yaşayan bir otel. Çok uygun fiyat olarak baktığınızda ya da çok pahalı, bu karar sizin. Ama böyle dev gemilerle isterseniz gecelik 100-150 dolara bile Karayipler ya da işte Bahamalar gezisi yapabildiğinizi biliyor muydunuz? Biraz internetten araştırırsanız orada da size biraz ilk videolarımda mesaj vermiştim. Bir dünya paket var. Detayları açıklamaya bırakırım, oradan da bakarsınız. Buraya gelmesi zor olan şey uçak bileti. Yaklaşık 600 dolara falan da Miami'ye uçak bileti bulabiliyorsunuz. Bu da kolay kısmı. Ama şunu söyleyebilirim. Bahamalar gerçekten hani bir daha gelsem ben buraya sadece Bahamalar paketini alırım. Yani Dominik'e ya da Porto Rico'ya ya da St. Virgin adalarına gitmek için uğraşmam. Bu gemi yolculuğunu bir haftalık 8 günlük kafa tatili yapayım, her şeyden uzaklaşayım diye yapabilirim. Aynı şirketle mi? Ondan emin değilim. Çünkü Royal Caribbean'ın, MSC'nin çok devasa gemileri var. Mesela Icon of the Seas var. Çok büyük gemilerden bir tanesi bu.
İçeride adamların hani aqua parklarını falan kadar yapmışlar. Carnival diye bir şirket var. Daha böyle eğlence odaklı bir şirket bu. Onun da çok büyük gemileri var. Hani o kararı siz kendiniz verirsiniz. Bu parti teknesi diye bindik. Ve o yüzden hani bu kısmı birazcık size bırakmam gerekiyor. Fiyatlar böyleydi. Bahamalara niye gelirsem bir daha çok gezerim? Çünkü buranın denizi çok güzel. Normalde burası Kristof Kolomb'un keşfinden sonra özellikle Latin Amerika ülkelerinden buraya sürgün edilen vakti zamanında insanların kurduğu yerler. Sonra Kristof Kolomb geliyor, bu adamları resmen köleleştiriyor tabiri caizse, çalıştırıyorlar madenlerde. Günümüzde de özellikle Afrika'dan gelen işte ve aynı zamanda Latin kültürünün karışımıyla oluşmuş bir coğrafya Bahamalar. Buraya geldiğinizde Amerikalı tabii ki diyeceğimiz belli bir zümreyi göremiyorsunuz. Amerikalı dediğiniz yer zaten bütün milletlerin toplanmış hali. Bahamalara illa gemiyle mi geliniyor? Hayır. Buranın bir başkenti var, Nassau diye. İsterseniz uçakla da gelebiliyorsunuz. Buraya feribotlar da var diye biliyorum Miami'den. Onlarla da gelebilirsiniz. Oteller var gördüğünüz yani Hilton'una kadar var. Gelip buraları gezebilirsiniz. Bütçesel olarak bildiğim kadarıyla bu gemi turlarından çok daha pahalı oluyor. Çünkü Bahamalar pahalı bir destinasyon. Kişi başı minimum gelip $4.000 burada. Zaten Amerika'nın yan mahallesi, tatil bölgesi ayrı bir ülke gibi olsa da tamamen Amerika'nın gemileriyle beslenen bir destinasyon. Ve aynı zamanda adada bir tane golf arabası kiraladık. $80 verdik. Düşünün yani otelleri vesaire. Hani böyle bir planlama yapabilirsiniz. Çok güzeldi her şeye rağmen. Ben çok keyif aldım. 8 gündür yollardaydık. Size elimden geldikçe bu tecrübelerimi anlattım. Belki de hayatınız boyunca varlığından dahi haberdar olmadığınız yerler gördünüz. Belki de haritada gösterin desem sizlere gösteremeyeceğiniz yerleri gördünüz. Belki de aklınızda hiç yokken bu videolardan sonra bir fikir edindiniz ve gelmek isteyeceksiniz, planlar yapacaksınız. Bunların hepsi benim bu videoları yapmamdaki zaten yegane amacım. Özellikle beni televizyon başında izleyip çocuklarıyla, aileleriyle ya da eşleriyle dünyayı keşfetmek isteyenler benim hedef kitlem. Yoksa ben de biliyorum şaklabanlık yapmayı, boş boş videolar üretmeyi vesaire, o kısma hiç girmeyeceğim ama dünyayı gezmek isteyen insanlara rehber olabiliyorsak ne mutlu. Bundan sonra artık 106. ülkeme gideceğim. Instagram bir hayalin peşinde hesabından da takip ederseniz muhtemelen şu an nerede olduğumu biliyorsunuzdur. Orada da direkt hızlı olarak paylaşıyorum. Yoruldum. Amerika gezisinde çok fazla video çektim. Ama bu kadar kısa sürede bu kadar çok video çekerken yıpransanız da keyif alıyorsunuz. Burası keyifli bir destinasyon. Kışı görmedim, yazı yaşıyorum. Yani hiç de söylenecek halim yok. Burada şükür fıstık gibi de hayatım var. Hiç de şikayetçi değilim. Sizlere de ilham olabiliyorsam, en azından gidebildiğim yerler rehber oluyorsa ne mutlu. Bundan sonraki durağımız Orta Amerika'dan bir başka ülkesi olacak. Yeni ülkelerde görmeye devam edeceğiz. Artık 90 küsür kaldı. 80'lere inmeye başlıyoruz. Neredeyse dünyadaki bütün ülkelere gitmeme. Bu yolculuğuma ortak olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Şimdilik Bahama'dan selamlar ve artık buraya elveda.